Herkese merhaba. Kimler Burada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Gizem. Bugün yine sürpriz sorularla bakalım başımıza neler gelecek. Civan bizim için neler hazırladın? Sizin için birkaç soru var aklımda hocam. Daha önceki videolarda da çok az değindik ama bununla kurtulamayacağınızı bilmenizi isterim. Çünkü gerçekten eğlenceli bir konu ve daha önce bana videolar izletmiştiniz. Bu videoları da hala duruyorsa ve Burak hocam sizin için de mahsur yoksa video eklemek istiyorum. Karantinada bir gününüz. Hani bunun için 10 video bile çekilebilir aslında ama olabildiğince konsantre halde karantinadaki bir gününüzü merak ediyorum ve öncesinde neden Kim Kafe, neden burası tutuldu bunu da merak etmek istiyorum. Böyle sorularım olacak. Tamam. İlk sorumuza başlıyorum. Burak hocam sizle başlayacağım. Neden burası? Burası değildi. Bizim çıkış noktamız şuydu. Bizim küçük bir kafemiz olsun ve küçük bir sahnemiz olsun. 30-40 metrekare bir yer. Kirası da düşük olsun. Sadece biz orada gidelim, çayımızı kahvemizi içelim, oyunumuzu oynayalım. Dışarıdan müşteri gelmese de olur. Kirası o kadar az olsun ki sadece bize olalımdı. Sonraki neden fazla kirası olmak olan bir yer tutmayalım? Evet. Manyağız ya. Daha fazla kirası olsun ve daha az müşterisi olan burayı tercih ettim. Bir yer bulduk önce. Dükkan yeni bitmiş bir inşaattı. Hakikaten yeni bitmiş. Bitmemiş. Gerçekten bitmemişti. Onu da ekleyelim videoya varsa. Onun videosu var. Biz şu an ne yapıyoruz? Aşkım biz şu an gerizekalılık yapıyoruz. Bir yazı var herkesin bildiği Ekşi Sözlük'te. İşte işinden istifa edip kafe kurmak isteyen gerizekalılar varsa biz devrediyoruz diye. Biz de dedik ki biz de gerizekalıyız. Evet. Biz de açalım, biz de batalım. İşimizden istifa edelim. Biz yeni evlendik. 3 aylık evliyiz. Çok fazla borcumuz var. Çok fazla borcumuz var. Ama dedik biraz daha girelim. Hani daha yer var. Evet. Sonradan dank etti kafam. İkimiz birden işimizden istifa edip şu an kafe açmayı düşünüyoruz. Evet, yani sadece daha güzel, daha huzurlu. Yani belki paramız olmayacak yani açtığımızda ama daha huzurlu ve daha keyifli bir hayat süreceğimizi düşünüyoruz. Evet. Zaten öyle çok yükseklerde olan bir çift değiliz. Tatillerimizi çadır kamplarda yapıyoruz ve çok daha eğlenceli, bence tavsiye ederim. Evet. Onu da videolarını ilerleyen şeylerle çekelim. Çadır kamp maceralarımızı. Onlar da çok enteresan çünkü. Yani böyle küçücük hayallerle başlayıp bunu büyütebileceğimizi düşünüyoruz. Daha çok insan tanıyıp, daha çok hikaye tanıyıp, insanlarla daha çok kaynaşıp, onlardan da öğreneceğiniz bir sürü şey vardır diye düşünüyoruz. Burası çok soğuk, şu an titriyoruz. Şimdi size kafeyi göstereceğim. Diyeceksin ki of çok güzel. O kadar dolu ki içi. Şurası. Evet, gördüğünüz gibi şu anda. Oha, ne kadar güzel. Burası. Sıcak bir kafe olur mu sizce? Bizce olur ya. Tam böyle köşede bir yer. Bunun içinde tabii 1 aylık bir iş var. Ve bizim cüzdanımızda şu anda toplamda kaç para var? Gösterelim istersen. Sen göz, ben tutayım. Evet. Cüzdanında 15 lira var. Gerçekten. Bir de S-kart var. 15 liramızla şu an. Ya bende de böyle bozuk paralarla beraber bir 5 lira falan vardı ki o para da benim de. Biraz önce bozdurdum. Doğru. Bu para da benim değildi bu arada, evet. Hesap ödeyeyim diye verdi. Para üstü. Para üstünü geri vermemek gibi bir huyum var. Evet. İşte şurayı diyoruz ki tuvalet ve mutfak kısmı olur. İşte buraya sahne kurarız. Tiyatro çalışmalarımızı alırız. Aynı zamanda dışarıya masa sandalye atarız. Yani bakalım. Gerçekten bir sene bunu denemek istiyoruz. Evet, kaybedeceğimiz hani ne olur? Maksimum ne olur? Kaybedeceğimiz Yani 50 bin lira olur. Sonra kaybederek başlıyoruz. Evet. Aslında şöyle, en önemlisi işini kaybediyorsun. Evet. Tekrar döndüğümüzde iş bulmamız. Yani mutlu değildik. Evet. Şey diye düşündük yani 10 saat başka bir yerde Kölelik. Modern kölelik. Evet, kesinlikle. O 10 saatte kendini nasıl geliştirebilirsin? Neler yapabilirsin?
Bir sürü insanla tanışabilirsin, bir sürü hikaye dinleyebilirsin, insanların bir sürü deneyim dinleyebilirsin. Bunlardan feyz alabilirsin. Bu mantıkla yola çıktık aslında. Çünkü 10 saat bir yerde çalışınca mecburen kendini geliştiremiyorsun. Ya adamlar ne camını takmış, ne tuğlasını örmüş, ne tesisatını çek, ne tuvalet, hiçbir şey yok. Sadece hani binayı dikmişler, daireleri yapmışlar, oraya kiracıları oturtmuşlar, dükkanı öyle Allah'a emanet bırakmışlar. Hani sadece orası gerçekten böyle bir açık, camları yok, çerçevesi yok, tuğlası yok, bir yerde şap bile yok, beton. Neyse çok hoşumuza gitti orası bizim nedense. Dükkan sahibiyle anlaştık. Dedik ki arkadaş biz sana bir sene kira vermeyeceğiz. Ben inşaat mühendisiyim. Ben dedim burayı yaparım, sana bir sene kira vermeyeceğim. İşin çok kallığındayız tabii hani. Daha da fazla para harcayacaktık aslında öyle olunca. Şöyle, kirası oranın 2.000 liraydı diye hatırlıyorum ve bir senelik kirası 24.000 lira yapıyordu. Ben de dedim ki ben işte hesapladım, ben dedim burayı 18'e bitiririm, 4-5 bin lira kar ederiz kafasındaydım. İyi ki de olmamış. Neden? Çünkü Şubat ayında biz orayı tutmuş olsaydık ve Mart ayında korona patlayınca biz öyle inşaatta kalacaktık böyle dımdızlak. Evet, gerçekten. Vallahi. Orada ateş yakıp artık hakikaten. Ben hiç düşünmemiştim. Gerçekten öyle kalacaktım. Evet. Bitmezdi ki orası. Ya hadi boyaydı, sıvaydı falan, hani tuğla örmeydi falan bir şekilde elimizden geliyor da hani orada tuvalet de yok, tesisat çekilecek vesaire, daha bir sürü iş vardı. O yüzden ilk dükkanımız çok mutlu bir şekilde oradan işte adamla el sıkıştık, işte anlaştık vesaire falan. Hatta adamla el sıkıştık. Yan komşumuz Alperen, Oğuzhan ve Mehmet. Çok tatlı insanlar. Aslında bizim kafe açmamıza vesile olan insanlar. O zaman buradan selam. Buradan selam. Yani onlar mesela bir gece saat 5'e kadar, şimdi konudan konuya atladım ama çok kısa. Saat gece 5'e kadar bizi ikna ettiler. Dediler ki hocam işte kafe açmak işte şu kadar maliyet tutar, şöyle olur, şu kadar kazanırsınız falan. Evet evet. İstifa edin diyor. İstifa edin dedi işlerimizden. Neyin gazına geldiyse. Bizi gaza getirdiler. Biz de oradan çıktık, adamla el sıkıştık. Bir senelik kira karşılığında işte biz dükkan içini yaptıracağız falan diye. Alperen'in yanına geldik. Alperen, Oğuzhan, Mehmet. Sonra onların bitişik dükkanı boştu. Ama kirası çok yüksektir diye de biz hiç sormuyorduk yani. Hani orada biz tutamayız burayı diye hiç sormuyorduk. Ondan sonra Alper'e gösterdik dükkan şurada falan diye. Ya çok saçma bir yerdeymiş. Hakikaten çok saçma geliyor şu an. Böyle ara sokaklarda. Karşısında otopark var. İşte değişik değişik tipler var. Dedik şunu bir arayalım. Soram ya kaç paraymış yani. Biz buraya işte 2 lira vereceğiz oraya. Burası da işte kaç olabilir? Karşı taraf işte 5 veriyor, öbürü 4,5 veriyor falan filan. Pazarlık yaparız. Aradık, emlakçı açmadı. Dükkan sahibini aradık. Dükkan sahibine de ben fiyatı merak ediyorum. Şimdi buradan söylemeyeceğim fiyatını ama adamlar öyle bir pazarlık yaptım ki dedim ki ben sana bir senelik kiranın peşin vereceğim. Şu para olur mu? Adam da olur dedi. Bizde o kadar para var mı? Yok. O kadar para da yok ama. Evet. İşte bir şekilde adamla anlaştık o fiyat üzerinden. Ya. Çekiyorum evet. Burak'cığım paramız yok. Ama yaptık ya. Gidiyoruz bir alamete. Evet, dükkanımızın kiralık yazısını söküyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Hepsini istiyoruz. Dükkanı göstermek istiyorum. Takipte kalın. Bizde kalın. Bakalım bunu böyle rulo yaptığımız Evet, burası Eskişehir Adalar. Çok güzel bir yer. İlk gösterdiğimiz yeri beğenmedik. Şöyle şurası zaten adalar. Suya çıkıyor direkt. Buradan Pokemon VR'a da selamlar. Çok büyük destekçimiz. Şöyle. Tanıyacaksınız yavaş yavaş. Evet. Dedim ki işte eşim işten ayrılacak, tazminat alacak. Biz de size bir senelik kira vereceğiz falan dedik. Sonra aradan 2 ay geçti falan. Biz o kirayı ödüyoruz ama bir senelik değil. Hani aylık o kiradan devam ediyoruz. Sonra eşin istifa etti mi falan, yok etmedi. Sonra korona girdi. Aradan 3 ay geçti. Haziran ayına geldik. Artık eşin istifa etti mi? Hocam biz o parayı harcadık. Biz size o bir senelik kirayı peşin veremeyeceğiz. O da o kadar tatlı bir insan Çok ki. tatlı aynen. İdare etti yani. Hakikaten idare etti. Böyle insanın halinden anlayan bir insan. Evet. Bize çok iyi insanlarla karşılaştırdı yani Allah. Ya adam aradı beni ve dedi ki Şubat ayında girdik. Şubat kiramızı verdik. Mart kirasının da yarısını vermiştik. Mart'ın 17'sinde koronadan dolayı kafeler kapatıldı. Adam aradı. Dedi ki kardeş sen 15 günlük kira verdin ama ihtiyacın varsa geri gönderin. Ay evet ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben oturup ağladım ya. Böyle bir şey olamaz yani. Allah razı olsun. Sonra burayı tutmuş olduk yani kısacası. İşin komik yanı.
Gizem hocam bunu size soracağım. Bizim hiç kimsenin, hani Alperenler belki vardı haberi, o sırada sizi ikna etmeye çalıştıkları için ama hiç kimsenin şeyden haberi yok. Kim Kafe'nin oluşumundan, bu süreçten, sizin kafe tuttuğunuzdan. Bize bir gün mesaj attınız, dediniz ki şu saatte şurada ol, görüşelim diye. Biz de o konuma geldik ve Kim Kafe'yi gördük. Hayatımızın şoku. Bir de siz prova var diye götürmüştünüz. Evet. Şimdi bu kısmı sizden rica edeceğim ve ekibin tepkisi neydi? Hatta videoda vardı yanında. Onu da mümkünse istiyorum. Ekibin tepkisi neydi? Siz bu oluşumu gizlice nasıl yürüttünüz? Bunu merak ediyorum. Şöyle, biz burayı tuttuk. Ben hala çalışmaya devam ediyorum ama şirketimde. Burak istifa etmişti çoktan. Burak da buradaki işte tadilata başladı. İşte boyasını yaptı. Bir sürü işler yaptım. Tam ben telaffuz edemiyorum onları ama inanılmaz kötüydü burası. Bildiğiniz böyle bir harabeydi burası. Gider sıkıntısı vardı. Boya, badana, böyle temizlik. İnanılmaz kötü bir yerdi. Ben de işten gelirken Burak hep beni arıyordu. Geliyor musun diyordu. Geliyorum diyordum. İşte kahve yapıyor. İçeride böyle, o zaman kış değil mi? Soğuk Kış, yani. evet. İnanılmaz soğuk. İşte içeride kahvemizi içiyoruz ama şöyle bir içerideyiz. Evet, duygularını alalım. Çalıştık sizin için bize katılım yapıyoruz. Kapıya böyle camlara poşetler yapıştırdık, gazete kağıtları falan. Hani kimse bizi görmesin, anladın mı? Böyle gizli gizli sokağa bakıyoruz çünkü Eskişehir küçük bir yer. Herkes her yerden çıkabilir her an. Hani kimse görmeden içeriye girip oturuyoruz. Neyse, tabii boya badana yaptığımız için ellerimiz, işte eşofmanlarım falan böyle boya. Provaya gidiyorum. Hocam üstünüz başınız ne oldu? Ya işte evde 3-5 tadilat var da söylemiyoruz. Dükkan tuttuğumuzda Sürpriz söylemiyoruz. olacak. Zaten Burak baştan aşağı boya. Yani anladın mı? Hani o ek işte çalışıyor artık bizim için. Öyle de diyoruz yani. Bir gün, onu anlatayım. Bir gün biz bir öğrenciye yakalandık ama şöyle, içerideyiz, oturuyoruz. Camda bir poşet var, poşet böyle yarısı düşmüş. Yani içerisi görünüyor. Burak dedi ki, ismi söyleyeyim mi? İrem. Dedi ki, Gizem İrem geçiyor, don. Don. Yemin ediyorum. Bizim provalarda yaptığımız bir Yemin ediyorum şeydi. Gizem İrem geçiyor, don. Bir de tam köşe burası, köşe olduğu için buradan yürüyor, buraya dönüyor, anladın mı? Hani her açıdan bizi görmesi mümkün. Kafasını şöyle çevirse, hocam falan diyecek yani. Neyse gitti. Allah var ya, biz ikimiz bir pabuca girdi, iki ayımız bir pabuca girdi. Lan nasıl yapsak falan filan. Neyse geldi çattı. O gün. Büyük gün. 16 Şubat Evet. 2019. Dedik ki güzel bir masa hazırlayalım. Uzun olsun Burak. İşte gittik atıştırmalık bir şeyler aldık. Pasta aldık, üfleyelim hep beraber. Oradan sonrasında sen anlat. Saat işte akşam 7'de dedik ki işte arkadaşlar şurada olun, prova var. Neyse herkes toplandı. Ben de kafedeyim. Bekliyorum böyle sabırsızlıkla, çay demlemişim işte ilk defa gelecekler, ilk defa görecekler. Çok hani merak ediyoruz. Evet. Birazdan Kim Tiyatro ekibi ve akademi oyuncuları kafeye gelecekler ve ilk açılışımızı onlarla yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Alişler. Bu da sevgili yan komşumuz Oğuzhan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kim Kafe'nin açılışı. Hoş geldiniz. Şöyle kafeyi gezdireceğim. Tiyatro ekibi için şöyle bir hazırlık yaptık. Nerede? Şimdi Sağlık Pide'nin önünde buluşuyorlar. Buraya geleceklerinden haberleri yok. Konuşamıyorum ya. Bir sürprizimiz var dedik. Sonra buradan şöyle kafemiz de böyle. Şimdilik böyle yani, daha tabii değişir ama çok boş şu anda. Bu da sokağımız. Üst katını görecekler ilk defa. Tabii alt katını alamıyoruz. hala açmadık. Çünkü alt Alt kat katında pandemiden hala sonra çalışma, açıldı. yani burası hala çalışma sürecinde. Burayı hiç kimseye göstermedi. Burasını 3 ay sonra gösterdi. Tabii Haziran'da, koronadan sonra. Geldiler, girdiler, bayağı böyle çığlıklar attılar, sevindiler. Hani en az bizim kadar sevindiler Ya gerçekten. gerçekten. Bazıları. Tutamıyorum. Evet. Ama böyle, öyle yani, öyle. Doğru. Öyle yani. Hakikaten. Niye çekilmiyor? Niye çekemiyorlar?
Neden yani? Bir de çok Neden büyük mutsuz emekleriniz oluyorlar? var. Evet. Hani ben size bile söylüyorum. Bir yerde bir şey olduğunda tiyatro eğitiminden kalma falan diye insanlar fark ediyor bunu. Evet. Hani çok büyük bir emek, çok büyük bir paylaşım, çok büyük bir vefa var. Ki ben hani en eski öğrencilerinizden de değilim. Dediğiniz gibi neden? Buradan da dedikodu yapmıştım. Burası dedik ki hani motosiklet kulüplerinde olur ya kulüp. Ha. Kulüp evi. Burası da Kim Kafe. Kim oyuncularının özellikle geldiği, bütün Eskişehir'deki tiyatro severlerin gelebileceği güzel bir yer yapalım dedik. Tabii ki hani kiramız yüksek bir şekilde maddi bir kaygılarımız var ama insanların ilk gün bile en azından yani vücut dilinden anlayabiliyorsun. Hani çok memnun olmayanlar da oldu. Videoda görürsünüz. Şılak. Öyle gönderesin. İyi tırnak bize gelen herkes acı böyle demeli. Sen takma kafana. Sana tıkanma. Bir şey söyleyeyim mi? Burada böyle bir konuşma hazırlığı. Kesmeyin, yanmazsın çünkü unutuyor.